Ders 1. Birbirlerinin boyutlarını tanıma. Anla, merak ediyordum, kaç bedensin? John, ben küçük bir bedenim. Peki ya sen? Ben orta bedenim. Paylaşım için teşekkürler. Hoş geldin John. Bilmek istediğin bir sebep var mı? Sana bir hediye almayı düşünüyordum ve bedenini bilmek doğru kesimi seçmende yardımcı olur. Çok düşüncelisin John. Bunu takdir ediyorum. Tabii ki, Anna. Bir hediye seçerken birinin tercihlerini ve boyutlarını dikkate almanın önemli olduğuna inanıyorum. Katılıyorum John. Kişiye uygun bir şeyi seçmek için düşünce ve çaba sarf ettiğinizi gösterir. Kesinlikle, Anna. Bir hediyeyi anlamlı kılan küçük detaylardır. Aklında ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum John. Tekrar teşekkür ederim. Hoş geldin, Anna. Umarım beğenirsin. Ders 2. Kişisel sınırlara saygı. Anna, sormamın sakıncası yoksa maaşın ne kadar? John, merakını takdir ediyorum ama maaşımı gizli tutmayı tercih ederim. Anlıyorum Anna. Finansmanı tartışmak söz konusu olduğunda kişisel sınırlara saygı duymak önemlidir. Kesinlikle, John. Maaş birçok insan için hassas ve kişisel bir konu olabilir. Haklısın Anna. Varsayımlarda bulunmamak veya birinin mali meselelerine dalmamak en iyisidir. Gerçekten, John. Gelirden bağımsız olarak karşılıklı saygı ve desteğe odaklanmak daha önemlidir. Tamamen katılıyorum Anna. Değerimiz maaşlarımızın ötesine uzanır ve birbirimize kim olduğumuz için değer vermeliyiz. Bu harika bir bakış açısı, John. Bunun yerine birbirimizin becerilerini, bilgilerini ve katkılarını takdir edelim. Kesinlikle Anna. Değerimiz karakterimiz, eylemlerimiz ve başkaları üzerindeki olumlu etkimiz ile ölçülmelidir. İyi dedin John. Birbirimizi desteklemeye ve olumlu bir ortam oluşturmaya odaklanalım. Daha fazla aynı fikirde olamazdım Anna. Kişisel sınırlara saygı duymak, sağlıklı ilişkileri sürdürmenin anahtarıdır. Anlayışınız için teşekkürler John. Bu çok şey ifade ediyor. Hoş geldin, Anna. Karşılıklı saygı benim için önemli. Birbirimizi desteklemeye ve yükseltmeye devam edelim. Kesinlikle, John. Birlikte olumlu ve destekleyici bir atmosfer yaratabiliriz. Bakış açını takdir ediyorum, Anna. Konuşma için teşekkür ederim. Hoş geldin John. Ben de teşekkür ederim. İyi günler. Sen de, Anna. Kendine iyi bak. Ders 3. İç huzuru için aylık tasarruf hedefleri. Merhaba Anna, aylık tasarruflara katkıda bulunmak bana huzur veriyor. İdeal bir senaryoda ne kadar tasarruf etmeyi hedeflemelidir? Merhaba, John. Tasarruflara öncelik vermeniz harika. Genel bir kılavuz olarak, aylık gelirinizin %20'sini biriktirmeyi hedeflemek iyi bir başlangıç noktasıdır. Kulağa mantıklı geliyor. Hem tasarruf hem de düzenli harcamaların karşılanmasını sağlar. Kesinlikle. Tasarruf etmek ve rahat bir yaşam tarzı sürdürmek arasında bir denge kurmak önemlidir. Tasarruf miktarını belirlerken belirli faktörleri göz önünde bulundurmalı mıyız? Kesinlikle. Acil durumlar,
Gelecek planları ve emeklilik gibi finansal hedeflerinizi dikkate alın. Anlıyorum. Bu nedenle, tasarruf hedefi bireysel koşullara bağlı olarak değişebilir. Evet, herkesin durumu farklıdır ve tasarruf hedeflerinizi buna göre uyarlamak önemlidir. Tasarrufu daha kolay ve daha olabilir hale getirmek için herhangi bir strateji var mı? Evet, tasarruflarınızı otomatikleştirmek yardımcı olabilir. Her ay ayrı bir tasarruf hesabına otomatik transferler ayarlayın. Bu şekilde, manuel olarak kaydetmeyi hatırlamaya güvenmem gerekmeyecek. Doğru. Tutarlılığı teşvik eder ve tasarruf etmeyi alışkanlık haline getirir. Kesinlikle bu seçeneği keşfedeceğim. Pratik bir yaklaşım gibi görünüyor. Ek olarak, harcamalarınızı düzenli olarak gözden geçirmek ve kesebileceğiniz alanları bulmak tasarruf için daha fazla fon sağlayabilir. Harcama alışkanlıklarımı analiz edeceğim ve ayarlamalar yapabileceğim alanları belirleyeceğim. Bu, tasarruf potansiyelinizi artırmaya yönelik proaktif bir adımdır. Görüşleriniz için teşekkürler, Anna. Gerçekçi bir tasarruf hedefi belirleyeceğim ve bunu başarmak için çalışacağım. Hoş geldin John. Unutmayın, düzenli tasarruf finansal güvenlik sağlar ve gönül rahatlığı sağlar. Tavsiyenizi takdir ediyorum. Hem tasarruf hedeflerimize ulaşmak için çaba gösterelim, hem de getirdiği faydalardan yararlanalım. Ders 4. Düzenli bahçe bakımının önemi. Merhaba Anna, bahçenizi düzenli olarak sulamayı ve bakımını yapmayı unutmayın. Merhaba, John. Haklısın. Bahçeme bakmak için daha gayretli olmam gerekiyor. Bitkilerin sağlıklı kalmasını ve gelişmesini sağlamak için düzenli sulama çok önemlidir. Anlıyorum. Büyümeleri ve canlılıkları için uygun hidrasyon şarttır. Ek olarak, besinler ve alan için bitkilerinizde rekabet edebilecek yabani otları çıkarmayı unutmayın. Yabani otlar bitkilerimin büyümesini engelleyebilir. Onları kontrol altında tutacağımdan emin olacağım. Bahçenizi bitkilerinize zarar verebilecek zararlılara veya hastalıklara karşı düzenli olarak incelemek de önemlidir. Dikkatli kalacağım ve bahçemi zararlılardan ve hastalıklardan korumak için gerekli önlemleri alacağım. Bitkilerinizi budamak, bahçe bakımının bir başka önemli yönüdür. Sağlıklı büyümeyi destekler ve şeklini korur. Doğru yaptığımdan emin olmak için uygun budama teknikleri hakkında daha fazla bilgi edineceğim. Son olarak, gerekli besinleri sağlamak için bitkilerinizi düzenli olarak gübrelemeyi unutmayın. Bahçe bakım rutinime gübrelemeyi dahil etmek için bir not alacağım. Düzenli bahçe bakımına öncelik vererek, tüm yıl boyunca güzel ve gelişen bir bahçenin tadını çıkaracaksınız. Hatırlatmalarınız için minnettarım John. Bahçemin bakımında daha tutarlı olmak için çaba göstereceğim. Hoş geldin, Anna. Bahçeniz sizi güzelliği ve getirdiği neşeyle ödüllendirecek. Bahçemin geliştiğini görmek için sabırsızlanıyorum. Tavsiyeniz için teşekkür ederim. Memnun oldum Anna. Mutlu bahçecilikler ve çabalarınız verimli sonuçlar versin. Ders 5. Mevcut seçenekleri keşfetme. Merhaba Anna, tamam, sizin için mevcut seçenekleri kontrol edeyim. Merhaba, John. Yardımın için minnettarım. En iyi seçenekleri bulmak için zaman ayırın. İlk olarak, aradığınızı sunan farklı çevrimiçi platformları ve web sitelerini keşfedebiliriz. Bu iyi bir başlangıç gibi geliyor. Bu platformlara bir göz atacağım ve tekliflerini karşılaştıracağım.
Ek olarak, ihtiyacınız olan şeye sahip olabilecek yerel mağazaları veya özel mağazaları düşünebiliriz. Yakındaki mağazaları kontrol etmek ve istenen öğelere sahip olup olmadıklarını görmek için bir not alacağım. Diğer bir seçenek, benzer ilgi alanlarına veya tercihlere sahip olabilecek arkadaşlardan veya meslektaşlarından öneriler almaktır. Bu iyi bir fikir. Değerli içgörüleri olabilir veya aradığımı nerede bulacaklarını bilebilirler. Son olarak, seçenekleri daha uygun hale getirebilecek yaklaşan satışları veya indirimleri göz önünde bulundurmayı unutmayın. Uygun maliyetli bir seçim yapmama yardımcı olabilecek promosyonları veya indirimleri takip edeceğim. Harika. Bu seçenekleri keşfederek, tam olarak ihtiyacınız olanı bulma şansınız daha yüksek olacaktır. Yardımın için minnettarım John. Birinin mevcut seçeneklerde gezinmeme yardım etmesi güven verici. Hoş geldin, Anna. Doğru seçenekleri bulmak, nihai karardan memnuniyetinizde önemli bir fark yaratabilir. Tavsiyenizi dinleyeceğim ve bahsettiğiniz seçenekleri araştırmaya başlayacağım. Tekrar teşekkür ederim. Sorun değil, Anna. Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa bana bildirin. Yardım etmek için buradayım. Yapacağım. Teşekkürler John. Sizi ilerlememden haberdar edeceğim. Kulağa hoş geliyor Anna. İhtiyaçlarınız için mükemmel seçeneği bulmada iyi şanslar. Ders 6. Karakter ekleme ve para tasarrufu. Merhaba Anna, bu harika bir fikir. Karakter katar ve para tasarrufu sağlar. Merhaba, John. Fikri beğenmene sevindim. Uygun maliyetli olurken kişisel dokunuşlar eklemenin yollarını bulmak her zaman güzeldir. Kesinlikle. Aklındaki fikir nedir? Yenilerini almak yerine bazı eski mobilyaları yenilemeyi düşünüyordum. Bu harika bir yaklaşım. Sadece alanınıza benzersiz bir dokunuş katmakla kalmaz, aynı zamanda paradan tasarruf etmenize de yardımcı olur. Kesinlikle. Mobilyaları yeniden boyayarak veya yeniden döşeyerek yaratıcılığımı ve tarzımı ifade edebilirim. Kişisel zevkinizi sergilemek ve evinizi daha misafirperver hale getirmek için harika bir fırsat. Ve yenileyerek, yeni mobilya satın almanın yüksek maliyetlerinden kaçınabilirim. Ayrıca, ikinci el mağazalarda veya bit pazarlarında karakterli benzersiz parçalar bulabilirsiniz. Bu doğru. Gizli mücevherleri bulma ve onları güzel bir şeye dönüştürme sürecinden zevk alacağım. Katkıda bulunacak deneyimi veya fikirleri olabilecek arkadaşlarınızı veya aile üyelerini de dahil edebilirsiniz. Sevdiklerinizle işbirliği yapmak, projeyi daha da keyifli ve unutulmaz hale getirecektir. Ve günün sonunda, tarzınızı ve kişiliğinizi yansıtan benzersiz mobilyalara sahip olacaksınız. Bu proje için heyecanlıyım. Bu bir kazan-kazan durumu, karakter eklemek ve paradan tasarruf etmek. Nihai sonuçları görmek için sabırsızlanıyorum. Eviniz yaratıcılığınızın gerçek bir yansıması olacak. Teşvik ettiğin için teşekkürler John. İlerlemem hakkında sizi güncel tutacağımdan emin olacağım. Bunu dört gözle bekliyorum Anna. Sürecin tadını çıkarın ve yenileme projenizde eğlenin. Yapacağım. Desteğiniz ve olumlu geri bildirimleriniz için tekrar teşekkürler. Sorun değil, Anna. Mutlu yenileme ve yaratıcılığınız mobilyalarınıza yeni bir hayat getirsin. Ders 7. Taze kişniş ile lezzeti artırmak. Merhaba Anna, bu hafta sonu, lezzet için üstüne biraz taze kişniş eklemeyi unutmayın. Merhaba, John. Bu harika bir öneri.
Taze otlar bir yemeğin tadını gerçekten yükseltebilir. Kesinlikle. Kişniş, birçok mutfağa ferahlatıcı ve canlı bir dokunuş katar. Hafta sonu yemek planlamama dahil ettiğimden emin olacağım. Basit ama etkili bir ekleme. Salata, salsa, çorba gibi çeşitli yemeklerde ve hatta tacos veya köriler için garnitür olarak iyi çalışır. Kişnişin bu yemeklere tazelik patlaması getirmesini seviyorum. Çok yönlü bir bitkidir. Lezzetini ve aromasını korumak için pişirmenin sonuna doğru eklemeyi unutmayın. Bunu aklımda tutacağım. Etkisini en üst düzeye çıkarmak için servis yapmadan hemen önce kişniş eklemek en iyisidir. Ek olarak, kalan kişnişi daha uzun süre taze tutmak için buzdolabında suyla bir kavanozda saklayabilirsiniz. Bu kullanışlı bir ipucu. Tazeliğini korumak için kişnişi uygun şekilde sakladığımdan emin olacağım. Kişniş gibi taze otlar sadece tadı arttırmakla kalmaz, aynı zamanda bazı besinsel faydalar sağlar. Yemeklerime hem lezzet hem de besin eklediğimi bilmek harika. Ve daha fazla bitki seçeneği arıyorsanız fesleğen, nane ve maydanoz da mükemmel seçeneklerdir. Bu bitkileri tariflerime dahil etmeyi de keşfedeceğim. Öneriniz için teşekkürler. Hoş geldin, Anna. Taze kişniş ve diğer otlar ile denemelerin tadını çıkarın. Yemeklerinize keyifli bir dokunuş katacak. Denemek için heyecanlıyım. İlhamın için teşekkürler John. Sorun değil, Anna. Lezzetli lezzetler ve mutfak maceralarıyla dolu harika bir hafta sonu geçirin. Yapacağım. Tekrar teşekkürler John. Nasıl sonuçlandığını sana bildireceğim. Mutfak kreasyonlarınızı duymak için sabırsızlanıyorum. Lezzetlerin tadını çıkarın ve tadını çıkarın. Ders 8. Stresli durumlarla başa çıkmak. Merhaba Anna, uçuşum stresli olmalı. Ne yaptın? Merhaba, John. Stresli durumlarla karşılaştığımda, stresi yönetmek için birkaç strateji kullanmaya çalışıyorum. Bu iyi bir yaklaşım. Yararlı bulduğunuz stratejilerden bazıları nelerdir? İlk olarak, kendimi sakinleştirmek ve yeniden odaklanmak için derin nefesler alıyorum. Derin nefes alma, stresi azaltmada ve rahatlamayı teşvik etmede gerçekten çok etkili olabilir. Evet, düşüncelerimi merkezlememe ve duruma daha net bir zihinle yaklaşmama yardımcı oluyor. Stresle başa çıkmak için başka ne yaparsınız? Ayrıca yürüyüşe çıkmak veya yoga yapmak gibi fiziksel aktivitelere katılmayı da yararlı buluyorum. Egzersiz, gerginliğini gidermek ve ruh halini artırmak için harika bir yoldur. Stresörlerden çok ihtiyaç duyulan bir molayı sağlayabilir. Kesinlikle. Vücudumu hareket ettirmek kendimi daha topraklı hissetmemi sağlar ve stres birikimini hafifletir. Güvendiğiniz başka stratejiler var mı? Kullandığım bir başka teknik de görevleri önceliklendirmek ve bunları daha küçük, yönetilebilir adımlara ayırmaktır. Görevleri daha küçük parçalara ayırmak, onları daha az ezici ve daha olabilir hissettirebilir. Evet, düzenli ve odaklanmış kalmama yardımcı oluyor, bu da stres seviyelerini düşürüyor. Stresi yönetmek için çok yönlü bir yaklaşımınız var gibi görünüyor. Tavsiye edebileceğiniz başka bir şey var mı? Son olarak, öz bakıma öncelik verdiğimden ve bana neşe ve rahatlama getiren aktiviteler için zaman ayırdığımdan emin oluyorum. Stresle uğraşırken kendine bakmak çok önemlidir. Enerjimizi gençleştirir ve yeniler. Kesinlikle. Öz bakım uygulayarak,
önümüze çıkan zorluklarla daha iyi başa çıkabiliriz. Stratejilerini paylaştığın için teşekkürler Anna. Gelecekteki stresli durumlar için onları aklımda tutacağım. Hoş geldin John. Umarım size de yardımcı olurlar. Bunun için minnettarım. Stresi yönetmek ve refahı korumak için etkili araçlara sahip olmak çok önemlidir. Kesinlikle. Unutmayın, kendinize bakmak anahtardır. Daha fazla desteğe ihtiyacınız olursa bana bildirin. Yapacağım, Anna. Anlayışınız ve cesaretiniz için teşekkür ederiz. Sorun değil, John. Birbirimiz için buradayız. Kendine iyi bak ve dirençli kal. Sen de, Anna. Stresli durumları güç ve zarafetle birlikte gezinelim. Ders 9. Yerel deneyimleri ve hikayeleri kucaklamak. Merhaba Anna. Büyüleyici hikayeler paylaşan yerel bir rehberle tanıştım. Merhaba, John. Kulağa inanılmaz geliyor. Yerel rehberlerin genellikle paylaşacak benzersiz içgörüleri ve hikayeleri vardır. Kesinlikle. Yerin kültürü ve tarihi hakkında bilgi edinmek için harika bir fırsattı. Yerlilerle bağlantı kurmayı ve bakış açılarını ilk elden duymayı zenginleştirici buluyorum. Rehber, bölgenin gelenekleri, simge yapıları ve hatta yerel efsaneleri hakkında hikayeler paylaştı. Bu hikayeleri duymak ve yeri daha derin bir şekilde anlamak büyüleyici olmalı. Gerçekten öyleydi. Rehberin bölgeye olan tutkusu, hikayeleri anlatma biçimlerinde belirgindi. Yerel rehberlerle etkileşim kurmak daha otantik ve sürükleyici bir seyahat deneyimi sağlayabilir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Zengin bir bilgiye sahiptirler ve değerli öneriler sunabilirler. Hikayelerinin tarih ve kültüre nasıl hayat verebileceği inanılmaz. Evet ve yerel topluluğun benzersiz bakış açılarını ve deneyimlerini takdir etmek için bir fırsat. Rehber ayrıca yerel mutfağı veya herhangi bir gizli mücevher hakkında fikir verdi mi? Evet, yerel restoranlar ve sıra dışı cazibe merkezleri için öneriler paylaştılar. Bu harika. Gizli mücevherleri keşfetmek ve yerel lezzetleri denemek, seyahat deneyimine başka bir katman katıyor. Gerçekten yapar. Yerel lezzetler ve geleneklerle bağlantı kurmak için bir fırsat. Gelecekteki seyahatlerimde yerel rehberler aramak ve yerel kültürü daha derinlemesine incelemek için ilham alıyorum. Şiddetle tavsiye ederim Anna. Yolculuğa derinlik ve özgünlük katar. Deneyimlerini paylaştığın için teşekkürler John. Yerlilerle bağlantı kurmanın değerini hatırlatıyor. Hoş geldin, Anna. Bu bağlantıların kalıcı anılar yarattığına ve ufkumuzu genişlettiğine inanıyorum. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Yerel deneyimleri ve onları şekillendiren hikayeleri kucaklamak için burada. Bunun için tebrikler Anna. Gelecekteki seyahatlerimiz büyüleyici karşılaşmalar ve unutulmaz hikayelerle dolu olsun. Kesinlikle, John. O otantik anları aramaya ve farklı kültürlerin zenginliğini kucaklamaya devam edelim. Aslında, Anna. Yolculuklarımızı gerçekten olağanüstü yapan şey budur. Ders 10. Vergilendirme üzerine farklı görüşlerde gezinmek. Anna, vergi söz konusu olduğunda her zaman bir fikir karışımı olduğu doğrudur. Kesinlikle, John. Vergilendirme, genellikle farklı bakış açıları üreten karmaşık bir konudur. Bazıları ekonomik büyümeyi teşvik etmek için daha düşük vergileri savunurken, diğerleri kamu hizmetlerini finanse etmek için daha yüksek vergileri savunuyor. Doğru, John.
Tartışma genellikle ekonomik refah ve sosyal refah arasında bir denge kurmaya odaklanır. Aslında, Anna, farklı vergi politikalarının potansiyel faydalarını ve dezavantajlarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Farklı vergi sistemlerinin bireyler, işletmeler ve genel ekonomi üzerinde farklı etkileri olabilir. Kesinlikle, Anna. Vergi kararlarının uzun vadeli sonuçlarını ve istenmeyen etkilerini analiz etmek önemlidir. Ek olarak, adalet ve eşitlik, vergilendirmeyi tartışırken önemli hususlardır. Kesinlikle, Anna. Adil bir vergi sistemi, yükün adil bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Bununla birlikte, neyin adil olduğunu tanımlamak öznel ve yoruma açık olabilir. Bu doğru, Anna. İnsanlar vergi yükünün adil dağılımını neyin oluşturduğu konusunda farklı görüşlere sahip olabilirler. Çeşitli bakış açılarını anlamak için açık ve saygılı tartışmalar yapmak önemlidir. Katılıyorum, Anna. Yapıcı diyalog birbirimizden öğrenmemizi ve ortak bir zemin bulmamızı sağlar. Ortak zemin bulmak, bir bütün olarak topluma fayda sağlayan bilinçli kararlara yol açabilir. Aslında, Anna, farklı görüşleri göz önünde bulundurarak, ekonomik büyüme ve sosyal refahı dengeleyen bir vergi sistemi oluşturmak için çalışabiliriz. Düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkürler John. Vergilendirme gibi karmaşık konularda tartışmalara katılmak her zaman değerlidir. Hoş geldin, Anna. Bakış açınızı da takdir ediyorum. Anlamlı sohbetler yapmaya devam edelim. Kesinlikle, John. Birlikte, anlayışı teşvik edebilir ve farklı bakış açılarını keşfedebiliriz. Gelecekteki görüşmelerimizi dört gözle bekliyorum, Anna. Konuşma için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim John. İyi günler. Sen de, Anna. Kendine iyi bak. Ders 11. Erken ayrılarak keyfi en üst düzeye çıkarma. Anna, eğer kabul ediyorsan, günümüzden en iyi şekilde yararlanmak ve keyifli bir deneyim sağlamak için erken ayrılmalıyız. Kulağa mükemmel geliyor John. Erken ayrılmak bize günün aktivitelerini keşfetmek ve tadını çıkarmak için daha fazla zaman verir. Kesinlikle, Anna. Kalabalıktan kaçınmamızı ve acele etmeden popüler cazibe merkezlerinden en iyi şekilde yararlanmamızı sağlar. Daha fazla aynı fikirde olamazdım John. Sabahların erken saatlerinde genellikle genel deneyimi geliştiren sakin ve huzurlu bir ortam sunar. Ayrıca, erken ayrılmak bize gizli mücevherleri ve sıradışı yerleri keşfetme fırsatı veriyor. Bu doğru John. Günümüze bir macera ve kendiliğindenlik unsuru katıyor. Ek olarak, erken ayrılarak, daha soğuk sıcaklıklardan yararlanabilir ve öğlen sıcağından kaçınabiliriz. Kesinlikle, John. Hava ılıman olduğunda keşfetmek daha rahat ve keyifli. Erken ayrılmak, güzergahımızda daha fazla esnekliğe sahip olmamızı ve gerekirse ayarlamalar yapmamızı sağlar. Bu harika bir nokta, John. Bize uyum sağlama ve ortaya çıkan beklenmedik fırsatları tam olarak benimseme özgürlüğü verir. Aynen öyle, Anna. Kendiliğindenliğe açık olmak unutulmaz deneyimlere ve beklenmedik keşiflere yol açabilir. Günümüzü en üst düzeye çıkarma ihtimali beni heyecanlandırıyor John. Erken ayrılmak, tatmin edici bir maceranın tonunu belirler. Ben de aynı şekilde hissediyorum, Anna. Erken ayrılmayı ve her değerli andan en iyi şekilde yararlanmayı hedefleyelim. Katılıyorum John.
Her şey kalıcı anılar yaratmak ve her deneyimin tadını sonuna kadar çıkarmakla ilgilidir. Bu plana katıldığın için teşekkürler, Anna. Erken başlangıcı benimseme konusundaki coşkunuzu ve isteğinizi takdir ediyorum. Hoş geldin John. Ben de aynı derecede heyecanlıyım. Hatırlanacak bir gün yapalım. Kesinlikle, Anna. Unutulmaz bir keşif ve keyif günü bekliyoruz. Bunun için tebrikler John. Hadi gidelim ve maceramızdan en iyi şekilde yararlanalım. Aslında, Anna. Bu yolculuğa coşku ve merak duygusuyla başlayalım. Ders 12. Yeni bir ev satın almak için para tasarrufu stratejileri. Yeni evimizi almak için nasıl daha fazla para biriktirebileceğimizi düşünüyordum. Bu harika bir konu. Aklında hangi fikirler var? İlk olarak, harcamalarımızı takip etmek için aylık bir bütçe oluşturmalıyız. Bu iyi bir fikir. Kesebileceğimiz alanları belirlememize yardımcı olacak. Kesinlikle. Ayrıca dışarıda yemek masraflarımızı azaltmayı da düşünmeliyiz. Kabul ettim. Evde yemek pişirmek sadece paradan tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda daha sağlıklı olur. Tasarruf etmenin bir başka yolu da düzenli alışverişlerimiz için daha ucuz alternatifler bulmaktır. Evet, herhangi bir şey satın almadan önce fiyatları karşılaştırmalı ve indirimleri aramalıyız. Ek olarak, gereksiz abonelikleri veya üyelikleri ortadan kaldırmaya çalışabiliriz. Bu mantıklı. Gerçekten ihtiyacımız olmayan hizmetler için ödeme yapıyor olabiliriz. Son olarak, belirli bir tasarruf hedefi belirlemeli ve gelirimizin bir kısmını buna ayırmalıyız. İyi nokta. Bir hedefe sahip olmak bizi tutarlı bir şekilde tasarruf etmek için motive edecektir. Kesinlikle. Bu stratejileri uygulayarak tasarruflarımızı artırabilir ve hayalimizdeki evi satın almaya yaklaşabiliriz. Ben buna katılıyorum. Bu fikirleri eyleme geçirmeye başlayalım. Kabul ettim. Disiplin ve kararlılıkla hayalimizi gerçeğe dönüştürebiliriz. Ders 13. Güncellemeler için pazar raporlarının izlenmesi. Piyasa raporlarına göz kulak olalım ve daha sonra güncellemeleri tartışalım. Bu iyi bir plan. Bilgilendirilmiş kararlar vermek için bilgilendirilmek çok önemlidir. Kesinlikle. Hisse senedi fiyatları ve piyasa trendleriyle ilgili güncellemeleri düzenli olarak kontrol etmeliyiz. İlgilendiğimiz sektörlerle ilgili haberleri takip etmek de önemlidir. Evet, ekonomik göstergeleri takip etmek bize piyasa koşulları hakkında fikir verebilir. Yatırımları etkileyebilecek önemli olaylara veya politika değişikliklerine dikkat etmeliyiz. Kesinlikle. Proaktif olarak stratejilerimizi buna göre ayarlayabiliriz. Ek olarak, mülk satın almayı veya satmayı düşünüyorsak gayrimenkul trendleri hakkında güncel kalmalıyız. Bu iyi bir nokta. Konut piyasasında bilinçli kararlar almamıza yardımcı olacaktır. Piyasa raporlarını düzenli olarak gözden geçirmeyi ve bulgularımızı tartışmayı alışkanlık haline getirelim. Kabul ettim. İyi bilgilendirilmemizi ve finansal kararlarımızı optimize etmemizi sağlayacaktır. Bunu yaparak pazarda daha fazla güvenle gezinebilir ve potansiyel olarak fırsatları yakalayabiliriz. Kesinlikle. Piyasa raporlarını izlemek, finansal yolculuğumuzda değerli bir araç olacaktır. Ders 14. Sırt çantalı gezginlerin cenneti olarak Güneydoğu Asya'yı keşfetmek. Güneydoğu Asya'ya bakıyordum. Sırt çantalı gezginlerin cenneti gibi görünüyor. Ben de bunun hakkında harika şeyler duydum. Hangi ülkelerle ilgileniyorsunuz?
Tayland, Vietnam ve Endonezya listemin başında. Bunlar popüler seçenekler. Zengin kültür ve uygun fiyatlı seyahat birçok sırt çantalı gezginin ilgisini çekiyor. Bu bölgede konaklama ve yemeklerin makul fiyatlı olduğunu okudum. Evet, benzersiz deneyimlerin tadını çıkarırken bütçemizi uzatabiliriz. Ayrıca güzel plajları ve çarpıcı manzaraları keşfetmekten heyecan duyuyorum. Ziyaret edilmesi gereken cazibe merkezlerini araştırmalı ve güzergahımızı buna göre planlamalıyız. Kesinlikle. Baba bir plana sahip olmak önemlidir, ancak aynı zamanda kendiliğinden niye yer bırakmak önemlidir. Kabul ettim. Kendimizi yerel kültüre kaptırabilir ve farklı mutfakları deneyebiliriz. Çeşitli seçeneklerle ulaşımın uygun olduğunu duydum. Bunu bilmek güzel. Şehirler ve ülkeler arasında kolayca atlayabiliriz. Güneydoğu Asya macera ve anılar oluşturmak için mükemmel bir yer gibi görünüyor. Araştırmaya başlayalım ve unutulmaz bir sırt çantalı seyahat yolculuğuna hazırlanalım. Olasılıklar konusunda heyecanlıyım ve Güneydoğu Asya'yı birlikte keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ders 15. Yeni bir yaşama tarzını kucaklamak ve daldırma. Kesinlikle. Yeni bir yaşam tarzına dalmak çok büyüleyici. Tamamen katılıyorum. Ufkumuzu genişletmek ve farklı kültürleri kucaklamak için bir şans. Farklı gelenek ve gelenekleri deneyimlemek göz açıcı ve zenginleştirici olabilir. Evet, dünya ve çeşitliliği hakkında daha derin bir anlayış kazanmamızı sağlar. Yeni diller öğrenmekten ve yerlilerle etkileşim kurmaktan heyecan duyuyorum. İletişim, bağlantılar kurmanın ve kendimizi gerçekten kaptırmanın anahtarıdır. Yerel mutfağı denemek dört gözle beklediğim başka bir konu. Yemek, bir kültürün tarihini ve lezzetlerini anlamak için bir kapıdır. Daldırma sırasında açık fikirli ve saygılı olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Her duruma merak ve öğrenme isteğiyle yaklaşmalıyız. Bu deneyimin bizi şekillendireceğine ve bakış açımızı genişleteceğine inanıyorum. Kesinlikle bir ömür boyu değer vereceğimiz dönüşümsel bir yolculuk olacak. Kendimizi yeni bir yaşam tarzına sokmak ve bundan en iyi şekilde yararlanmak için bu fırsatı benimseyelim. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Kalplerimizi ve zihinlerimizi bizi bekleyen harikalara açalım. Ders 16. Hatalardan öğrenmek, onları anlamak ve anlamak. Sanırım haklısın. Hatalarımdan nasıl ders çıkarabilirim? Hatalarınızı analiz edin, anlayın. Hatalarımızdan öğrenmek kişisel gelişim için çok önemlidir. Önce neyin yanlış gittiğini analiz edelim. Durum üzerinde düşünmek, hataya yol açan faktörleri belirlememize yardımcı olabilir. Eylemlerimizin sorumluluğunu almak ve başka bir yere suçlamamak önemlidir. Hataları anladığımızda, onlardan öğrenebilir ve gelecekte daha iyi seçimler yapabiliriz. Kesinlikle. Aynı hataları tekrarlamaktan kaçınmak için kalıpları veya yaygın tuzakları aramalıyız. Başkalarından geri bildirim almak da değerli içgörüler ve farklı bakış açıları sağlayabilir. Evet, yapıcı eleştiri kör noktalarımızı ve iyileştirme alanlarımızı görmemize yardımcı olabilir. Açık fikirli olmak ve hatalarımızdan ders almaya istekli olmak önemlidir. Hatalarımızı büyüme ve gelişme için basamak taşı olarak kullanalım. Hatalarımızı analiz ederek ve anlayarak, daha akıllı ve daha dirençli olabiliriz. Unutmayın, hata yapmak hayatın bir parçasıdır ve bu şekilde öğrenir ve ilerleriz.
Hatalarımdan öğrenmeye ve onları kendini geliştirme fırsatları olarak kullanmaya kararlıyım. Ders 17. İş merkezi çalışma saatleri hakkında sorgulama. Anla, iş merkezinin çalışma saatlerini biliyor musun? Emin değilim. Web sitelerini kontrol edebilir veya öğrenmek için arayabiliriz. Bu iyi bir fikir. Hizmetlerine ne zaman erişebileceğimizi bilmek önemlidir. Hadi çevrimiçi bakalım. Genellikle çalışma saatleri listelenir. Web sitelerini arayacağım ve bilgilerin hazır olup olmadığını göreceğim. Değilse, müşteri hizmetleri numaralarını arayabilir ve doğrudan sorgulayabiliriz. Ziyaretlerimizi buna göre planlamak ve hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmak çok önemlidir. Kesinlikle. Çalışma saatlerini bilmek, zamanımızı etkili bir şekilde yönetmemize yardımcı olacaktır. Web sitelerini buldum. Bilgileri hızlıca kontrol edeyim. Acele etmeyin. Herhangi bir plan yapmadan önce doğru ayrıntılara sahip olmak daha iyidir. Web sitelerine göre, iş merkezi hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında çalışıyor. Bunu bilmek güzel. Ziyaretlerimizi o saatler içinde planlayabiliriz. Kesinlikle. Artık görevlerimizi planlayabilir ve iş merkezini verimli bir şekilde kullanabiliriz. Bu bilgiyi bulduğunuz için teşekkür ederiz. Günlük rutinimiz için faydalıdır. Sorun değil. Bilgili kalmak ve bize sunulan kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak önemlidir. Ders 18. Zamanında eylem, 48 saat içinde hareket etmenin önemi. Ana 48 saat içinde şiddetle tavsiye edilir. Bunu yaptığımızdan emin olmalıyız. Kesinlikle, derhal hareket etmek çok önemlidir. Görevlere öncelik vermeli ve verilen zaman dilimi içinde harekete geçmeliyiz. Düzenli kalmamıza yardımcı olur ve işlerin gözden kaçmamasını veya gecikmemesini sağlar. Kabul ettim. Erteleme kaçırılan fırsatlara veya gereksiz strese yol açabilir. Hepimiz önemli görevleri geciktirmenin sonuçlarını deneyimledik. Evet, onlarla kafa kafaya başa çıkmak ve gereksiz komplikasyonlardan kaçınmak her zaman daha iyidir. Hemen bu raporlar üzerinde çalışmaya başlamalı mıyım? Evet, gecikmeden başlamak en iyisidir. Onları ne kadar erken tamamlarsak o kadar iyi. Bunu bir öncelik haline getireceğim ve 48 saat içinde bunları halletmek için yeterli zaman ayıracağım. Bu ruh. Odaklanalım ve zamanımızı verimli kullanalım. Kesinlikle. Derhal hareket etmek sorumluluklarımızın üstünde kalmamıza yardımcı olacaktır. Ve bize bir başarı duygusu ve gönül rahatlığı verir. Aynı sayfada olduğumuza sevindim. Mümkün olduğunda 48 saat içinde hareket etmeyi alışkanlık haline getirelim. Kabul ettim. Üretkenliğimizi ve etkinliğimizi artırabilecek değerli bir uygulamadır. Desteğiniz ve cesaretlendirmeniz için teşekkür ederim. Proaktif kalalım ve işleri halledelim. Ders 19. Satış raporlarını analiz etmek, azalan kırları ele almak. Anla, son satış raporunu gördün mü? Evet, yaptım. Kirda bir düşüş gösteriyor. Bu endişe verici. Raporu analiz etmemiz ve düşüşün arkasındaki nedenleri anlamamız gerekiyor. Kabul ettim. Kök nedenleri belirlemek, iyileştirme stratejileri geliştirmemize yardımcı olacaktır. Satış rakamlarını gözden geçirelim ve önceki dönemlerle karşılaştıralım.
Kapsamlı bir görüş elde etmek için pazar eğilimlerini ve rekabeti de incelemeliyiz. Satış ve pazarlama stratejilerimizdeki olası sorunları tespit etmek çok önemlidir. Değişen ihtiyaçlarını anlamak için müşterilerimizden de geri bildirim alabiliriz. Ek olarak, karlılığı sağlamak için fiyatlandırma stratejimizi ve maliyet yönetimimizi değerlendirmeliyiz. Gelir yaratmak için ayarlamalar yapmamız veya yeni yollar keşfetmemiz gerekebilir. Azalan kırları ele almak ve durumu tersine çevirmek için proaktif önlemler almak hayati önem taşır. Yenilikçi çözümler bulmak için ekibi dahil etmeli ve işbirliği yapmalıyız. Bulguları tartışmak ve bir eylem planı formüle etmek için bir toplantı planlayalım. Kesinlikle. Satış raporunu analiz ederek ve kararlı adımlar atarak finansal performansımızı iyileştirmek için çalışabiliriz. Bu zorluğun üstesinden gelmeye olan bağlılığınızı takdir ediyorum. Birlikte üstesinden gelebiliriz. Ders 20. Yeni bir deneyim için ipuçları aramak. Anla, bundan önce, aslında ilk seferim. Herhangi bir ipucu var mı? Elbette, sana biraz tavsiye verebilirim. Ne için ipuçlarına ihtiyacınız var? Geniş bir kitleye sunum yapmak üzereyim ve gerginim. Merak etmeyin, daha önce de benzer durumlar yaşadım. İşte birkaç ipucu. Lütfen devam edin. Kulağımı dinliyorum. İlk önce iyice hazırlayın. Güveninizi artırmak için içeriğinizi içten dışa bilin. Bu mantıklı. Araştırma ve uygulama için yeterli zaman ayıracağım. İkincisi, sunumunuzu tekrar uygulayın. Bu, akış ve zamanlamaya aşina olmanıza yardımcı olacaktır. Bir aynanın önünde pratik yapacağım, hatta teslimatımı değerlendirmek için kendimi kaydedeceğim. Harika fikir. Üçüncüsü, izleyicilerinizle etkileşim kurun. Göz temasını koruyun ve onlarla bağlantı kurmak için lestleri kullanın. Bir ilişki kurmak ve onları baştan sona meşgul etmek için çaba göstereceğim. Son olarak, nefes almayı ve sakin kalmayı unutmayın. Herhangi bir kaygıyı yönetmek için derin nefes alın. Kendime rahat kalmamı ve mesajımı etkili bir şekilde iletmeye odaklanmamı hatırlatacağım. Bunu hallettin, John. Kendinize ve yeteneklerinize inanın. Teşekkür ederim Anna. İpuçlarınız bana daha net bir yön verdi. Desteğiniz için minnettarım. You're welcome, John. I'm here to help. Good luck with your presentation. I'll do my best. Thanks again, Anna. I'll let you know how it goes.